Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, şerbetini tam çeken, çok da hafif olan haşhaşlı revani tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. 3 su bardağı şekerin içerisine 4 su bardağı suyu koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Şerbetin içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum ve kabuğuyla birlikte içerisine atıyorum. Şerbetimiz kaynayana kadar yüksek ateşte duracak. Kaynamaya başlayan şerbetimizin altını kısıyoruz. 15 dakikanın sonunda oldukça güzel bir kıvam aldı. Artık ocağımızdan alıyoruz. Soğuması için kenara koyuyoruz. Hamur için 1 su bardağı şekerin içerisine 3 adet yumurtayı koyuyorum. Yumurta ve şeker iyice köpürünceye kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Revaninizin güzelce kabarması için bu çok önemli. Kıvam almış olan şeker ve yumurtanın içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yumurtanın köpüğünü söndürmeden çok az bir şekilde karıştırıyoruz. İçerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı siyah haşhaşı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tarifimde 1,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Eleğin içerisine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekliyorum ve güzelce eliyorum. Bu sayede unumuzu havalandırmış oluyoruz, revanimiz daha güzel kabaracak. Bu aşamadan sonra artık mikser kullanmıyoruz. Spatula yardımıyla unda hiçbir pürüzlük kalmayıncaya kadar alttan yukarıya doğru karıştırıyoruz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Revanimizi ısınmış fırına koyacağız. Revanimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Tarifimde vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de ölçülere sadık kalırsanız gerçekten güzel revani elde etmiş olursunuz. Dikdörtgen borcamın içerisine birkaç damla zeytinyağı koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğum revani harcını tepsinin içerisine koyuyorum. Tepsiyi birkaç kez tezgahın üzerine vurarak havasını alıyorum. 170 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca 170 derecelik fırınımızda pişirdik. Yine de emin olmak için kürdan testi yapıyorum. Revaninin içerisine kürdanı batırıyorum. Çıkarttığım zaman hiçbir hamurlaşma yoksa revanimizin piştiği anlamına geliyor. Revaneyi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağının geçmesini bekliyorum.
Bu arada şerbetimiz de buz gibi soğudu. Ilık olan revanenin üzerine buz gibi soğutmuş olduğumuz şerbeti döküyoruz. Bu aşamadan sonra tatlımızın üzerine krem şanti hazırlayacağız. Üzerine krem şanti dökmeden önce tatlımızın iyice soğuması gerekiyor. Derince bir kasenin içerisine 1 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. 1 paket krem şantiyi ekliyorum ve mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Krem şanti tamamen kıvam alıncaya kadar bu şekilde çırpıyoruz. Krem şantimiz çok güzel bir kıvam aldı. Mikseri içerisinden çıkartıyoruz. İyice soğumuş olan revanemizin üzerine krem şantiyi döküyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Krem şantiyi aynı oranda olacak şekilde güzelce yayıyorum. Tatlımızı kare dilimleri olacak şekilde kesiyorum. İsterseniz sizler bu aşamada daha küçük de kesebilirsiniz. Kare şeklinde kesmiş olduğum revanenin üzerini siyah haşhaşla süslüyorum. İçerisine de siyah haşhaş koymuştuk. Gerçekten çok güzel görünüyor ve çok lezzetli oluyor. Siyah haşhaşlı revanemiz artık servis için hazır. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz haşhaşlı revane tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.